Merhaba, ben Ayşe. Ben Can. Ben işletme kökenliyim ve kendi işimi yapıyorum. Plastik sektöründe üretim yapıyorum. Bu evde de oğlumuz Kuzey ve tüylülerimiz, Angel köpeğimiz, Çarşı kedimizle hep beraber yaşıyoruz. Ben de akademisyenim. Yaklaşık bir seneden beri bu evde oturuyoruz. Ve zannedersem bahsettiğimiz işte evin içinde yaşayan herkes açısından çok iyi zaman geçiyoruz evimizde. Biz daha evvel Beylikdüzü'nde oturuyorduk. Sonrasında oğlumuz karşı tarafta bir okul kazanınca haliyle sabahın köründe kalk işte oradan git. Servis yoktu zaten. Yoktu. Olsa bile dediğim gibi yani sonuçta onun açısından da çok zor olacaktı. Ayrıca serviste yoktu. Evet, bu da doğru. Burada ya daha yakın bir yerde böyle bir girişimimiz oldu. Şu anda Etiler Akatlar Mahallesi'ndeyiz. 3 katlı bir evdeyiz, müstakil bir evdeyiz. Ev 40-50 yaşlarında. İçinde 3 tane odası var. Salonu var ki şu anda salondayız. Küçük bir bahçesi ve dışarıda da bir ofisi var. Yani buraya ilk geldiğimizden beri çok güzel bir caddede oturuyoruz. Herkes çok samimi. Evet. Hatta kendi WhatsApp grubu da var. Bizi hemen dahil ettiler. Dediğim gibi gün içinde tanımadığımız bir takım insanlarla mesajlaşıyoruz ama yani tanımadık derken pandemi yüzünden kimseyle tabii fiziksel olarak görüşemedik ama sonuçta WhatsApp üzerinden görüştüğümüz bir grubumuz da oldu. Önemli olan tabii huzurlu bir şekilde beraber yaşıyor olmak. Bunu tabii evin dizaynı mutlaka etkiliyordur ama sizin huzurunuz da belki o dizaynı da yansıyor olabilir. Yani sonuçta beraber oluşturmaya çalışıyorsunuz evdeki oturacağınız, yapacağınız her şeyi. Yani bu evin en büyük konforu bence bizim bir küçük bahçemiz olması. Ve şehrin içinde aynen. Olması. Ve burası gizli bahçe gibi de bir yer. Yani tam ev diğer evlerin ortasında kalıyor. Oldukça da yeşil. Yani biz kendimiz dışarı çıktığımız zaman bambaşka bir yere gitmiş gibi de hissediyoruz. Özellikle bahar geldiğinde, işte çiçekler açtığında, yapraklar işte böyle yemyeşil olduğunda ortalık gerçekten kendimizi sanki böyle tatilde bir yere gelmiş gibi hissediyoruz. O anlamda dediğim gibi bu evin bence en büyük konforu bir bahçesinin olması ve şehrin içinde bir bahçesinin olması. Biz diğer iki evimizde de hep benzer şeyleri, benzer malzemeleri, benzer stilleri kullandık. Çünkü kendimizi öyle çok iyi, çok rahat hissediyoruz. İşte buna endüstriyel de diyebiliriz ama bunun yanında işte buna böyle ahşaplar olsun, yeşiller olsun, tuğlalar olsun, eski şeyler olsun, antika şeyler olsun. Böyle hepsinin beraber bir araya gelmesi gerçekten bana böyle bakmaya doyamayacağım bir şey veriyor. Salonda birçok mobilyayı özel ürettirdik çünkü ölçüler sebebiyle tam böyle uyan şeyler bulmakta zorlandık. Üretimlerin hepsini Gottwop mobilya yaptı. İşte kütüphanemiz, ortadaki bu sehpamız, koltuğumuz. Onun haricinde Bodrum'da Uzak Mobilya bizim çok sevdiğimiz bir yer, Egeli bir mobilya firması. Evde onlardan da bayağı bir dokular böyle Bodrum'dan taşıyıp getirdik. İşte buradaki bu küçük ahşap dolabımız, yine lambamızın durduğu küçük kütük tabure gibi de kullanılıyor, sehpa gibi de kullanılıyor. Salondaki aydınlatmalarımız hepsi Şişhane'den. Sadece yine bu üstten geçen bir boru sistemimiz var. Onu yine Gottwop bizim için burada tasarladı. Bir de yerden ısıtma kullandığımız için evde, diğer evlerimizde de hep öyleydi. Yerden ısıtma gerçekten bizim için çok hem konforlu hem de maliyet olarak çok tasarruflu bir sistem. Dolayısıyla o da halı kullanmamızı açıkçası hiç gerektirmiyor. Duvarlarımızda da zaten hep aynı yine tip bizim Bodrum
şey diyorlar buna, böyle kireçle boyayı karıştırıp işte malayla sürdüğümüz bir doku. Masayı bu evde de diğer evlerde olduğu gibi hep salonda kullandık. Çünkü bizim genelde bütün hayatımız ofis kısmında da ev kısmında da masa başında geçiyor. İşte yemek yiyeceksek uzun muhabbetler yapılıyor. İçki içilecekse yine masa başı muhabbetler yapılıyor. İşte kutu oyunu oynanacaksa yine orada oynanıyor. Dolayısıyla o alan bizim için çok gerçekten özel bir alan. O yüzden de onun arkasında bizim için böyle en özel olan, en güzel aile fotoğraflarımızı kullanmak istedik. İşte onları da böyle Ikea'nın o klasik siyah çerçevelerine siyah beyaz bastırarak koyduk. Mutfağın tasarımında yine endüstriyel tasarım ön plandaydı ama bunu yine böyle ahşaplarla, işte biraz mermerle, biraz dektonla çeşitlendirdik. Biraz daha yumuşattık diyeyim. Bolca açık raf kullandık. Bu yine benim en öncelikli tercihimdi. Çünkü açık raf olması bana açıkçası çok büyük pratiklik sağlıyor. Hem zaman açısından hem gerçekten ne var ne yok onu görüp kullanmak açısından. Bir de ben evde pek istifçi ya da saklayıcı değilim. Yani olan her şeyi ne kullanacaksam onu alan biriyim ve öyle misafir için ayrı takım, işte kendimiz için gündelik ayrı, öyle bir kafam da yok açıkçası. Dolayısıyla olan her şeyin ortada olması tozlanma gibi bir riski de ortadan kaldırıyor. Çünkü genelde bu açık raflarda insanların hep kafalarındaki en büyük soru işareti toz olmuyor mu, tozlanmıyor mu? Tabii ki siz oraya işte bardaklarınızı koyup atıyorum işte bir ay kullanmazsanız tozlanır ama bizde dediğim gibi öyle bir durum yok. Sirkülasyon çok fazla. Sürekli evde yaşıyoruz, sürekli yiyoruz, içiyoruz. Dolayısıyla her şey neredeyse 2 günde bir ya da gün aşırı yıkandığı için böyle bir durumla da karşılaşmıyoruz. Mutfaktaki aydınlatmalar da yine Şişhane'den. Ada üstündeki aydınlatmalarımız evdeki herhalde tek ithal olan aydınlatma bu 2 aydınlatma. Onun haricindekiler yine Şen Elektrik'ten. Tezgah yine benim için çok çok önemli bir şey. Çünkü ben böyle hep zamanla yarıştığımız için belki de çok dikkatli birisi değilim. Yani limon keseceğim altına bir şey koyayım, işte ay onu keseceğim tahta getireyim. Genelde tezgahı direkt ham haliyle çokça kullanan biriyim. O yüzden de Dekton tezgahı yaklaşık bir 4 sene önce keşfettim ben. Ve inanılmaz memnunum. İstediğinizi yapın üstünde, isterseniz ocaktan tencereyi alıp direkt koyun, üstünde limon kesin, bıçakla ekmek kesin. Hiçbir şey olmuyor. Şiddetle çok tavsiye bir tezgah. Reklam gibi oldu ama değil. Bu mutfak adasının her iki tarafına da dolap koyarak hem salon tarafındaki işte masaya açılan tarafta hem de iç tarafta mutfak tarafına doğru olan yerde işte raflar, çekmeceler, alt dolaplarla bence o depolama alanı kısmını çok iyi bir şekilde çözdük diye düşünüyorum. Raflarda bardaklar, işte tabaklar, çanaklar, kaseler, bakliyatlar her şey bu alanda sergileniyor.
Bu tarafta da yine işte kadehler, bardaklar. Bu arada bütün cam ürünlerimiz, tabak çanaklarımız Paşabahçe'den. Çok seviyoruz Paşabahçe'yi. Hatta Paşabahçe'nin de bu son ürünü olan bu bardaklarla şu anda gerçekten aşk yaşıyorum. Çünkü şu pandemi döneminde özellikle hepimiz işte o hijyen mi, o işte şey mi, kolonyalar, antibakteriyeller, sıvılar çok fazla neyle tam olarak yani ne kullanacağımızı, ne yapacağımızı bilemeden yaşadığımız bir döneme girdik. Paşabahçe'nin son keşfim olan bu V-Block teknolojisine sahip bardakları çok tavsiye bir ürün. Dünyada ilk olarak Paşabahçe'nin ürettiğini ve 7/24 ultra hijyen sağlayan antimikrobiyal özelliğe sahip olduklarını gördük. Çünkü bu teknolojiyle beraber bardakların üzerinde hiçbir virüs ve bakteri tutunamıyor. Ve Covid-19'a karşı da bu bardaklar %94.1 oranında bir koruma sağlıyor, bir etkinlikleri var. İçinde bulunduğumuz şu pandemi hayatında gerçekten bunun müthiş bir ürün geliştirme olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi salondan isterseniz bahçeye doğru geçelim. Şimdi salonun bizim en sevdiğimiz kısımlarından bir tanesi de buradaki cam kısmı, yani kış bahçesi, eskiden kış bahçesi olan kısmı. Çok aydınlık bir yer yaratıyor. Oradan sonra bu bahçeye geldiğimizde yine benzer bir şey elde etmiş olduk öbür tarafta da. Ama tabii ben o tarafa geçmeden evvel biraz bu bahçeden bahsedeyim. Biz geldiğimizde tabii bahçenin dizaynı pek böyle değildi. O anlamda biz peyzaj konusunda da biraz yardım aldık. Aynı zamanda buraya bir dek yaptık. Bu bahçede 2 tane ceviz ağacımız var, bir tane de armut ağacımız var. Bu ağaçları olabildiğince korumaya çalıştık. O yüzden Tema Vakfı'yla iletişime geçtik. Onlar gelip peyzaj kısmında bize yardımcı oldular. Bu iki tarafa yani separatör şeklinde bir tahtadan bir ahşap bir şey düşündük. Bu taraf içinde bir kompozit çözüm yarattık. Burayı tik yaptık. Yarın bir gün üstünden bir zımpara geçtiğiniz zaman, işte üstüne bir su bazlı bir cila atıldığı zaman veya şeffaf bir cila atıldığı zaman burası tabii her zamanki bir yepyeni gibi olabiliyor. Bu ağacımız da yine bu da Bodrum'dan geldi. Yani bizim açımızdan zeytin çok önemli. Zeytini çok seviyoruz. Şimdi gelin isterseniz bir de bu bizim hayatımızın büyük kısmını geçirdiğimiz ofise bakalım. Burada da sanki küçük bir kış bahçemiz var gibi. Yani benim veya Ayşe oturduğumuz zaman yukarıyı görebiliyoruz, gökyüzünü görebiliyoruz, güneşi alabiliyoruz, yağmuru görebiliyoruz. Bu gerçekten çok keyifli. Yani bizim açımızdan çok keyifli.
Yine Gottwob'dan yardım aldık buranın dizaynında. Koltuklar IKEA'dan. Buradaki raf sistemi bizim çok işimize yarıyor. Depolama alanı gördüğünüz gibi çok büyük. Alt taraflarda da var aslında. Bir de küçük burada bir mutfağımız, bir de banyomuz var. Mutfak zaten dediğim gibi bizim temel ihtiyacımız çay kahve oluyor. Onunla alakalı gerekli ekipmanımız var. Burada küçük bir buzdolabımız var. O da günlük tekrardan içeriye girip dışarı çıkmak yerine buraya günlük ihtiyacımız soğuk şeyleri koyabiliyoruz. Küçük bir lavabomuz var, çok sevimli. Ben bunu çok seviyorum, çok küçük olduğu için. Küçük bir dolap var. Bir de burada çok sade gördüğünüz gibi aslında ofisin içi. Ufak tefek şıklıklar da yapmaya çalıştık. Mesela bu anahtarları ben çok beğeniyorum. Yine Şişhane'den bulduğumuz anahtarlar. Bir de burada küçük bir tuvaletimiz var. Burası da evin orta katı. Burada bir tane küçük tuvalet ve banyomuz var. Daha çok işte Kuzey'in ve oğlumuz Kuzey'in ve misafirlerin kullanımında olan. Karşımda duran oda Kuzey'in odası. Burası ise yine ahşap bir sürgü kapıyla girdiğimiz misafir odamız. Misafir odasında da biz yine evin dokusunu, bütününü hiç bozmadık. Burada yine işte gömme dolaplar kullandık. Onlara tamamen masiften ahşap kapaklar yaptık daha doğrusu. Onları büyük işte metal kulplarla eşleştirdik. Can'ın davuluna evde bir tek bu alanda yer bulabildik. Taburede Uzak markasının tabureleri. Onlar da yine ham ahşaptan. Aydınlatmalar Mudo'dan. Yatağı IKEA'dan. IKEA'nın klasik standart ahşap yataklarından, karyolarından yine. Ama bence bu odanın en güzel aksesuarı diyeyim. Duvardaki tamamen el yapımı seramiklerden oluşan renkli Cocoon Ceramic Wood'un tasarımı olan ve gerçekten tamamen bu odanın, yani siz zaten söylüyorsunuz hangi renklerde istediğinizi, onlar ona göre tasarlıyorlar. Burada da bizim istediğimiz ölçülerde yatak ölçüsü kadar istedik biz 140'lık olmasını ve odanın da genel renklerini işte böyle turkuazlar, maviler, beyazlar olsun istedik. Ve bizce gerçekten çok odayı daha sevimli, daha sempatik bir hale getirdi. Burası da oğlumuzun odası. Evin en büyük odası. Evin
bahçeye cephesi olan tek odası haliyle diğer odalardan bence biraz daha güzel. Tabii bir genç için bence olması gereken de bu. Şimdi burada mümkün olduğu kadar kuzeyin eşyalarını kendisinin görebileceği şekilde alabileceği, rahat görebileceği bir dolap dizayn etmeye çalıştık. Hayatımızda bir şekilde spor var ama ağırlık kısmını hiç olmazsa benim açımdan burada yapmak mümkün olabiliyor. Sağ olsun oğlum da o konuda bana bir şekilde destek veriyor, odasını kullandırtıyor. Aslında bu odadaki bence en değişik şey bu yatak. Çünkü yatağın aslında altındaki platform yataktan çok daha büyük. Bazı eşyalarını da bu platformun üzerine koyabiliyor rahatlıkla. Yani şarj aletini, dediğim gibi bazen bilgisayarını, birçok şeyi buranın üzerine koyabiliyor. Burada oturabiliyor, spor yaparken de burayı kullanabiliyor. O anlamda bu bence oldukça hoş oldu. Şimdi ev yukarıya doğru daraldığı için tabii mekan da aslında o anlamda küçülüyor ve kapıların dışarıya doğru açılıyor olması özellikle şu orta kattaki koridoru çok daraltacaktı. Biz de o yüzden bu sürgülü kapıları kullanmaya karar verdik. Çok pratik, çok az yer kaplıyor. Aynı zamanda baktığınız zaman çok şık ve gene ham ahşaptan. Bize göre bizim evi en iyi anlatan kelime romantik endüstriyel diye düşünüyoruz biz kendimizce. Ama bence işte o anlatımı da en iyi tasvir eden oda ebeveyn odası, yani bizim odamız. Burayı yine tasarlarken hiç böyle kapalı alanlar, işte dolaplar, hiç onu hayal etmedik. Yani her şey ferah olsun, her şey açık olsun. Yine kullanış açısından da bizim için en pratik olabilecek şekilde olsun istedik. O yüzden de işte bütün kıyafetlerimiz açık raf sisteminde, yine borularda, askılarda. Dolayısıyla bu bize yine acayip bir zaman kazandırıyor. Karyola yine çok sevdiğimiz bir şey değil. Daha önceden hep yatağı yerde kullanıyorduk ama artık biraz tabii yaş itibariyle de bir tık daha yüksekte olmak istediğimizden burada brüt betondan bir platform yapmak istedik. Hani hem de yerle beraber yekpare gitsin, gözü çok da
materyal olarak başka bir şey girip yormasın istedik. Başucumuzdaki komodinler bizim çok eskiden beri vazgeçemediğimiz nadir parçalardan. Bunları bir dönem Mudo getirmişti ama uzun zamandır getirmiyorlar. Yine bütün aydınlatmalar Şişhane'deki şen aydınlatmadan, işte duyular olsun, bu başucumuzdaki yine aydınlatmalarımız olsun. Bütün tekstil ürünleri, işte yastık kılıflarından nevresimlere, yatak örtüsünden işte havlulara kadar Zara Home ve Chakra'dan. Ayaklı küvet yine bizim çok sevdiğimiz ve bence aslında odaya bütün romantikliğini veren hikaye evin o köşesi, yani odanın o köşesi diyebilirim. İşte hem oradaki ahşap beyaz panjurlar olsun hem ayaklı küvet olsun. Yani ayaklı küvet romantik olduğu kadar kullanımı çok acayip pratik bir küvet değil. Yani yıkanma alanı olarak düşündüğünüz zaman. O yüzden de hemen onun yanındaki alanı duş alanı olarak tasarladık. Tuvaletle duşu ayırdık. Orada da nervürlü cam özellikle tercih ettik. Yine metal konstrüksiyon içinde. Odanın bu alanında lavabo, tuvalet, duş hepsinin böyle bir araya geldiği ama bence çok da ferah bir şekilde bir araya geldiği bir alan yaratmaya çalıştık. Yatak odası bölümündeki o aynayla arka tarafında işte seramik ve lavabo önü ayna olarak kurguladığımız alan aslında çok güzel bir şekilde birbirinden ayrıştı burada. Ofisle beraber sayarsak evde toplamda 4 tuvaletimiz, 2 banyomuz var. Fakat bizim tuvaletlerimiz evdeki en küçük alanlar olmasına rağmen benim en özendiğim alanlar oldu. Aydınlatmasından tutun da aksesuarlara kadar gerçekten tuvalet ve banyolara çok çalıştım diyebilirim. Burada da yine işte Şişhane'den böyle çok eski, gerçekten eski çıkma bir duy kullandık. Hemen arkasında yine Kakun Seramik Wood'un bir tasarımı olan işte ahşap bloklar, XOX blokları kullandık. Yine ahşap bir platform döndük. İşte üstüne her tür tuvalet kağıdını, onu bunu koyabildiğimiz, yani bizim için yine günün sonunda pratiklik kazandıran bir alan oldu. Yerdeki malzemenin çok iyi, işte yalıtımının çok iyi, çok düzgün olması gerekiyordu. O dönemde gerçekten çok ciddi ürün araştırdık. Çok işte bütün mimar arkadaşlarımızla konuştuk, inşaat sektöründeki arkadaşlarımızla konuştuk ve bütün konuştuğumuz kişiler bizi bir yerde Weber'in ürünleriyle, Weber'in bu anlamdaki profesyonel ürünleriyle karşılaştırdı. O yüzden zeminde de biz Weber'in endüstriyel zemin kaplamasını tercih ettik. Çünkü gerçekten hem altyapı olarak, yani sağlamlık olarak, hem de üst düzeyde gördüğünüz doku olarak bence çok tatmin edici ve gerçekten çok kaliteli ve sağlam bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tüm banyolarımızda ve WC'lerde, mutfakta ve dışarıdaki ofis alanımızda da orada da yer kaplaması olarak seramikler kullandık. Ve yine Weber'in suya dayanıklı, yani su yalıtımı olan bir ürününü anlattılar bize. Yine burada böyle gizli gibi görünen ama minik bir duş alanımız var. Var yok arası en bulabildiğimiz doğal yapıda seramikler kullandık. Bu fayanslarda da Weber'in seramik altı su yalıtım ve seramik yapıştırıcı ürünlerini kullandık.
Burası evimizin giriş alanı. Burada da aslında yaptığımız en spesifik değişiklik girişte bütün işte evin elektrik, sigorta gibi işte Wi-Fi'ler gibi komut edilecek alanlarını böyle bir sanki dolapmış gibi panjurlu kapaklarla ve işte duvarla aynı renk, yekpare gelecek şekilde beyaz renkte kapatmak oldu. Öyle. Bir de işte girişte küçük bir tuvaletimiz var. Dışarıdan hemen girmek isteyenler için. Onun haricinde burada yine giriş alanında çok sevdiğimiz bu bizim aileyi aslında temsil eden diyeyim Evet. Kuzenimin biz normalde akrabalardan bu evde asla ve asla ev hediyesi kimseden istememiştik. Ama o bunu bir yerde görmüş ve biz aklına gelmişiz. Bu da o yüzden bizim için çok özel, çok sevdiğimiz bir obje. Evet. Evimiz böyle. Ev böyle. Yani biz ayrılan sürenin zaten sonuna geldik galiba. Yapımda Evet, herkese teşekkürler ve ederiz. sevgiler. Sağ olun.